Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına çok lezzetli bir pasta tarifi hazırladım. Pastamın tabanını oluştururken renklendirici kullanmak yerine ıspanaktan faydalanacağım. Bir demet kadar ıspanağı tencereme alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum ve hemen ıspanakları kavrulmak üzere ocağıma alıyorum. Birkaç dakika içerisinde ıspanaklar hemen yumuşayacaktır zaten. Çok fazla ocakta tutmanıza gerek yok. Bu şekilde birazcık hacmini kaybedince tamamdır. Yumuşattığımız ıspanakları hemen püre haline getiriyorum ve bir kenarda soğumaya alıyorum. 4 tane orta boy yumurtayı bir karıştırma kabına alıyorum ve üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker eriyinceye kadar, köpüksü bir yapıya kavuşuncaya kadar bu ikisini çırpıyorum. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ve kenarda soğumaya bıraktığımız 1 su bardağı dolusu ıspanak püresini ilave ediyorum. Köpüksü yapıyı söndürmemeye dikkat ederek bu ikisini de karışımıma yediriyorum. Harcımızın bu şekilde oldukça kabarık, köpüksü bir yapıda olması gerekiyor. Hemen üzerine kuru malzemeleri ilave ediyorum. Ununu birer paket, kabartma tozu ve şekerli vanilini ilave ediyorum. Un miktarı kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre ve içine eklemiş olduğunuz ıspanak püresinin kıvamına göre değişiklik gösterebilir. Ben yaklaşık 2 su bardağı kadar un ilave ettim. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Normal kek harcından bir tık daha koyu olması gerekiyor. Kuru malzemeleri ilave ettikten sonra kesinlikle çırpıcı kullanmamanızı tavsiye ederim. Alttan üste doğru katlayacak biçimde bir spatula yardımıyla harcınıza kuru malzemeleri yedirebilirsiniz. Kek harcımız hazır olduktan sonra önceden katı yağ ile yağlamış olduğum fırın kabıma aktarıyorum hemen. Benim elimde bu şekilde yuvarlak bir kek kalıbı vardı. Onu kullandım. Eğer tart kalıbınız varsa, daha geniş çaplı bir kalıbınız varsa çok daha ince bir kek elde edersiniz pastanın tabanı için ve çok daha iyi bir görüntü verecektir. Ne demek istediğimi pastamın son halini gösterirken tekrar izah edeceğim. Bu şekilde kekimizi kalıba döktükten sonra hemen fırına veriyoruz. 180 derece fırında pişireceğiz. Bu arada fırınımıza mutlaka önceden kaynatmış olduğumuz bir suyu ısıya dayanıklı bir kap içerisinde bırakacağız kekimizle birlikte ve o şekilde pişireceğiz ki kekimizin rengi istediğimiz gibi olsun, yemyeşil kalabilsin. Kekim fırında yaklaşık bir 20 dakika içerisinde hazır olmuş oldu. Biraz ılınmasını bekledim çıkardıktan sonra ve servis edeceğim kabıma ters çevirerek bu şekilde yerleştiriyorum tabanını pastamızın. Hazırladığımız bu kek tamamen soğuduktan sonra 1 çay bardağı sıcak suyun içerisine 2,5 yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Eriyinceye kadar karıştırıyorum ve kekimizin her tarafını ıslatacak şekilde bu 1 çay bardağı karışımı her yerine gezdiriyorum kekin. Sıcak olduğu için birden dökmemenizi, bu şekilde kaşık yardımıyla yavaş yavaş yedirerek dökmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaparsanız kesinlikle hamurlaşma olmayacak, pamuk gibi bir pasta elde etmiş olacağız. Pastamızın tabanını yine soğumaya bırakıyoruz ve bu arada ben de kremasını hazırlıyorum. Uygun bir tencereye 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bu malzemelerim iyice özleşene kadar karıştırıyorum ve pişirmek için ocağıma alıyorum. Krema ya da muhallebimiz bu şekilde göz göz olunca, tamamen kıvam alınca üzerine bir paket şekerli vanilin boşaltıyorum. İyice karıştırarak yediriyorum ve hemen ocağımın altını kapatıyorum. Muhallebim hala sıcakken üzerine silme 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum.
Tamamen damak zevkinize kalmış. Daha az da ekleyebilirsiniz. Ve ara ara üstünün kabuklanmamasına dikkat ederek karıştırarak soğutuyorum muhallebimi. Soğuk muhallebimi soğuk pasta tabanımın üzerine döküyorum. Üzerini birazcık kabuk bağlaması için ve iyice soğuması için kenara alıyorum tekrar pastamı. Bu arada ben de üzerinin sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı kadar frambuazı eziyorum. Hemen bir sos tenceresine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kadar ya da yemek kaşığının ucuyla nişasta ekliyorum. Bunlar birbirine iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Tamamen homojen bir kıvam almasını sağlıyorum ve hemen pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Sosu topaklanmamasına dikkat ederek karıştırarak pişirdim ve hemen ocaktan aldıktan sonra yine üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Eklemiş olduğumuz tereyağı hem sosa hem de muhallebimize kıvam ve parlak bir renk kazandıracak. O yüzden ekliyoruz. Dilerseniz eklemek zorunda değilsiniz. Bu arada sosumu içinde taneli yapı kalmaması için, daha da pürüzsüz olması için elekten geçirdim. Siz de bu şekilde süzebilirsiniz. Frambuaz sosumuz da soğuduktan ve iyice kıvam aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz kremanın ya da muhallebinin üzerine bu şekilde karpuz formunu vermesi için, o görüntüyü elde edebilmek için orta kısmına yayıyorum bir kaşık yardımıyla. Karpuz pasta yaptığımız için çekirdeklerini de unutmuyorum. Çekirdek formunu verebilmek için de damla çikolata kullanıyorum. Bu şekilde karpuz pastamızı hazırlamış oluyoruz. Hemen keserek iç yapısını da sizlere göstermek istiyorum. Biraz önce bahsetmiş olduğum o kek kalıbıyla ilgili olan olay burada devreye giriyor. Eğer birazcık daha geniş çaplı bir kalıp kullanırsanız bu yeşil kısmı çok daha ince olacaktır. Yani karpuzunuzun kabuğu çok daha ince olacaktır. Bu şekilde de çok lezzetli oldu. Biz severek tükettik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Benim karpuz pasta tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.